Merhabalar, ben Rümeysa. Bu videoda elektromanyetik mekanik cihaz tasarımı yapmaya çalışacağım. Bunun için şu karşıdaki OpenScan Mini'den ilham alacağım. Bunu ben indirdim. Şimdi şuradan bakalım. Bu dediğimiz ring, bu onun ringi. Yani yüzüğü. Benim ise çizdiğim parça ondan ilham alarak bu. Sonra bunun base'i bu. Ben ise ona bakarak bunu çizdim. Buradaki düzlemlerden 1, 2, 3, 4, 5 diye görüldüğü üzere bunların çizimi zor. O yüzden bunları şu an tek tek anlatmayacağım. Çok uzun zaman alır. Sadece artık montajına başlayacağım. O zaman şuradan yeni deyip montaj seçip tamam diyorum. Ve buradaki kullanmayacağım dosyaların hepsini şimdi şöyle şuradan kapatıyorum ki bana sıkıntı çıkarmasın. Montaj sayfasında bileşen ekle diyorum. Ve buradaki ilk önce parça birimi seçip aç diyorum ve tamam diyorum. Ve bunu buraya konduruyorum. Önce bunu yüzdürüyorum. Ve bunun koordinat sistemine göre montajını yapacağım. Bunun ön düzlemi ile bunun ön düzlemi, montaj ilişkisi. Tamam diyorum. Bunun üst düzlemi, bunun üst düzlemi, montaj ilişkisi. Tamam diyorum. Bunun sağ düzlemi, bunun sağ düzlemi, montaj ilişkisi. Tamam diyorum. Artık bunu tam oturtturdum. Şimdi sıra geldi ring'e. Yani parça 2'ye. Bunu açıyorum. Şimdi bunu koyacağım. Diyorum ki bu düzlem ile bu düzlem montaj ilişkisiyle eş merkezli. Daha sonra bu yüzey ile bu yüzeyi de seçiyorum ve çakışık diyorum. Şimdi bakıyorum ki ringim hareket ediyor mu? Evet, tamam. İstediğim şey bu zaten. Tamam. Ön düzleme tekrar dik bakıyorum şuradan. Tamam, şimdi motorlarımı koyacağım. Bileşen ekle diyorum. İlk önce step motorumu koyacağım. Tamam diyorum. Şuradan. Yönünü ayarladım, kondurdum. Bu birinci motorum. İkinci motorum olarak da bir DC motor koyacağım ben. İstenirse tekrar bir step motoru da, daha büyük bir step motoru da konabilir. Çünkü şimdi amacımız buradan şunu şöyle tekrar şöyle döndürmek istiyorum. Tekrar şuradan bileşen ekle diyorum ve parça 3'ümü alıyorum ve aç diyorum. Bunu da şöyle ortaya koyacağım. Tamam. Şimdi bunların bir ortalama bir montajını yapalım. Bunun dış içiyle bunun dışını montaj ilişkisiyle diyorum ki eş merkezli. Tamam diyorum. Daha sonra diyorum ki bunun içiyle bu motorun şaftını eş merkezli diyorum ve tamam diyorum. Daha sonra diyorum ki bu yüzey ile bu yüzey çakışık ve tekrar diyorum ki şu yüzey ile de şu yüzey çakışık diyorum. Şöyle. Ve son olarak diyorum ki bu yüzey ile de bu yüzey paralel. Bakalım ilişki verecek mi? Tamam. Şöyle. Tekrar şu yüzey ile de bu yüzeye montaj ilişkisiyle tamam. Onu montaj ilişkisi vermeyelim o zaman. Şimdi amacımız ne? Burada bir step motor var. Step motorunun
ucu döndükçe bu da bunu böyle döndürecek. Bu ortada böyle dönen bir sistem olacak. Şimdi diğer parçamız olan bu DC motor ise bunu da buraya montalayacağım. Öncelikle bir çark ekleyeceğim. Çarkım çok istediğim gibi değil. Yani daha güzel bir çark olabilirdi. Ama şimdilik bununla yetineceğim. Montajı da yaptıktan sonra daha iyi bir şekilde bunu göstereceğim. Öncelikle diyorum ki bura ile şu montaj ilişkisiyle eş merkezli ortalama bunu koydum. Daha sonra bunun içiyle bu motorun burası montaj ilişkisiyle eş merkezli. Şöyle. Şimdi montaj ilişkilerimi daha rahat verebilmek için diyeceğim ki şu parça kaç oluyordu? 2 mi? 3. Parça 3'e sağ tıklıyorum. Şuradan bunu bir bileşeni gizle diyorum. Şimdi daha rahat vereceğim. Bununla bunun yüzeyini montaj ilişkisiyle diyorum ki teğet. Daha sonra diyorum ki şimdi mekanik montaj ilişkileri dişli bura ile bura diyorum ki dönsün şimdi. Aynen böyle istediğim gibi. Şurada ufak bir çakışma var. Bunun olmasını istemezdim. Ama artık yapacak bir şey yok. Daha sonra diyorum ki bu yüzey ile de şu yüzey şöyle şeyde kaldı o. Bu yüzey ile de bu yüzey montaj ilişkisiyle teğet diyorum. Ve tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar gizlediğimiz bileşeni şurada beyaz görünüyor. Bunu buradan açıyoruz. Şimdi ne oluyor? Alttaki step motor buradaki ortadaki şeyi döndürüyor. Bu DC motor ise çarkı döndürüyor. Bu ortadaki koyacağımız cismin üzerine istediğimiz şeyi koyduğumuzda DC step motor bunu böylelikle döndürecek. DC motor ise buradan çarkı döndürdükçe bu da böyle çark döndükçe bu cismi ringe hareket ettirecek. Tamam, ana şemamız böyle. Şimdi bizim bu ortaya koyacaklarımızı mı koyalım? Önce yanlara koyacaklarımızı koyalım. Birinci yapacağımız sistem. Öncelikle bunu şöyle bir kaydedelim. Öncelikle bunu montaj 2 diye bir kaydedelim. Bu ana temamız olacak. Tekrar yapmayıp bunun üzerinden gideriz. Şimdi bu montaj 2'mizin ortasına öncelikle deney tavşanımızı koyalım. Bunu ben böyle şuraya sembolik olarak koyacağım. Tekrar yine deney tüpümü de şöyle koyacağım. Şimdi ben bunu bir hiza alayım. Şuradan. Ekstra bir montaj yapmayacağım bunun için. Şöyle. Bunu da şöyle koyarsam. Tamam, ortada böyle cisimlerimizin olduğunu düşünelim. Bu döndükçe bu üstündeki cisimleri de döndürecek. Tamam. Şimdi bunu kaydediyorum. Birinci tasarımımı yani mıknatıslı olan tasarımımı yapayım o zaman. Bileşen ekle diyorum. Öncelikle şuradan şu parça 5'i alıyorum, açıyorum. Bunun dönmesi için bunlardan koyacağım. Birincisi bu. İkincisi de mıknatısımı koyacağım. Bunu da bunun içine koyacağım. Şimdi bunu yapalım. Bunun bu düzlemiyle montaj ilişkisiyle çakışık. Daha sonra bunun bu yüzeyiyle bunun bu yüzeyi çakışık. Ve diyorum ki şurası ile şurasında da 5 milim. Tamam diyorum.
Şimdi bunu alıp gelip buraya montajlayacağım. Şöyle bir montaj olacak. Öncelikle bacaklarını, bunun burası ile bunun burasını montaj ilişkisiyle çakıştırıyorum. Daha sonra şu düzlem ile bunun şu alt düzlemini seçiyorum ve teğet diyorum. Şöyle. Şimdi diğer montaj ilişkilerini verelim. Daha sonra diyorum ki yine şu alt düzlem ile şu çizgi çakışık ve burası ile de burası da aynen bu şekilde çakışık diyorum. Tamam. Şimdi nasıl oldu? Şöyle. Bu dönüyor sürekli. İstediğimiz şey bu. Tamam. DC motor çalıştıkça da bu da böyle dönüyor. Şimdi bunu şöyle dairesel çoğaltma diyelim. Çoğaltılacak obje şuradan. Bununla bu. Parametre olarak da bunun içini seçiyorum. Tam bu şekilde karşıma koydu. Birinci tasarımım böyle. Şimdi bunu bir geri çekilip bir bakalım ne yaptık. Ön düzlemden böyle görünüyor. Step motor bunu döndürdükçe buradaki deney tavşanı veya deney tüpü dönüyor. DC motor döndükçe de çarkı döndürdükçe de bu ring böyle dönüyor ve bu cisim içinde ne bulunduruyorsa buna manyetik alan uyguluyor. Bu birincisi. Sonra bunu farklı kaydet diyelim. 23 oldu. Neyse yanlış oldu. Şimdi ne yapıyorum? Bununla bunu siliyorum. Onun yerine farklı şeyler koyacağım. Şimdi ne koyacağım? Şuradan yine şuradan yarım dairemi seçiyorum. Şimdi yarım dairemi koyacağım. Bunu böyle konduruyorum. Pardon. Onu değil, şunu seçeceğim. İçi dolu olsun, mıknatıslarla dolu olanı. Şurada. Şunu açıyorum. Bunları zaten diğer videolarda hepsini tek tek çizdiğim için tekrar çizimimi anlatmayacağım. Gerek yok. O yüzden sadece burada montajını anlatacağım. Buradan yine bu bacakla bunun burasına tıklıyorum. Montaj ilişkisi diyorum. Böyle dairesel şeylerin montajlaması gerçekten çok zor. O yüzden nereleri montajladığımızı çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çok farklı şeyler olabiliyor veya düzlem atamamız gerekiyor ki montaj yapabilelim, yoksa montajlanmıyor. Şöyle teğet diyoruz. Şöyle. Daha sonra ben diyorum ki yine bunun burasıyla bunun bu çizgisi montaj ilişkisiyle terse çevirdi. Şuradan yanlış bir montaj ilişkisi yapmadan. Tamam. Şöyle yapalım. Aynen bu şekilde olduğu gibi. Buradan düzeltelim bunu. Şöyle yapsam. Şimdi yapacağım. Şöyle burası ile burası montaj ilişkisiyle teğet ve yine bunun şöyle şu çizgiyle bunun bu yüzeyi çakışık ve yine bu çizgiyle burası da çakışık deyip bunu oturtturuyorum. Tamam. Bu böyle oldu. Şimdi bunu aynı şekilde karşıya
aynalayacağım. Biraz bu büyük olduğu için şöyle bakıyorum, yandan pudralarla da kesişmiyor. Şöyle. Şimdi ben bunu ön düzleme bir dik bakıyorum. Şöyle. Göz hizasıyla bir şöyle bir ayarlama yapıyorum. Tamam. Diyorum ki şu montaj yarım daireye tıklıyorum. Şuradan bileşeni aynala diyor. Ve şuradan referans olarak sağ düzlemi seçiyorum ve tamam diyorum. Tamam. İstediğim bu. İkinci tasarımım. Şöyle bu aynalama yaptığım için böyle görünüyor. Ekstra bir montaj ilişkisi verirsem hareket etmez, yapışır kalır. Ama görsellik amaçlı görünmesi için şöyle koyuyorum. Yani bunlar böyle aynı diğer mıknatısta olduğu gibi hareket edecek. Şöyle ön düzlemden nasıl görülüyor tekrar bakalım. Şöyle yapayım. Şöyle. Yarım daire şeklinde böyle görünüyor. Bunu da kaydediyorum. Tamam. Ve üçüncü son olan tasarımımı yapacağım. Şimdi bunu tekrar buradan siliyorum. Tamam. Bunu şimdi şöyle farklı kaydediyorum. Şöyle 2, 3, 4 yapalım bari de karışmasın. Tamam, bunu da böyle kaydettim. Şimdi aynı şekilde bir de olduğu gibi yine bir altlık koyacağım. Şuradan parça 5'i seçip ve yine bunun içine dolduracağım. Daha öncelerde yaptığım 2 milimlik olan şu beşli mıknatıs sistemini bunun içine konduracağım. Şimdi bunun tabanı ile bunun tabanı montaj ilişkisiyle çakıştırdım. Bunun bu yüzeyiyle de bunun bu yüzeyini çakıştırdım. Ve daha sonra burası ile de şurasını çakıştırıyorum. Tamam diyorum. Tamam. Şöyle. Şimdi bunu buna montajlayalım. Buralar çakışık. Daha sonra bunun bu düzlemi ile bunun bu düzlemi teğet. Bura ile şöyle yapsam umarım olur. Şura. İstediğim gibi olmadı. Şöyle bir döndürmeyi deneyeyim. Düzeltmeden yapınca böyle oluyor demek ki. Tekrar onu geri almak istiyorum. Şuradan. Bu değil. Şu parça 5'li olan. Şu teğet ilişkisini siliyorum. Şuradan tekrar düzeltiyorum. Şöyle. Bunu da alıyorum böyle. Tamam, şimdi olacaktır. Bunun bu alt yüzeyi ile bunun bu yüzeyi montaj ilişkisiyle aynen öyle teğet. Daha sonra seni biraz çekeyim de o çizgimi göreyim. Şu yüzey ile şu referans çizgim çakışık. Ve yine şurasıyla da bu çizgide çakışık diyorum. İstediğim gibi olmadı. Yanlış düzlemi mi vermişim? Ne yapmışım? Ne zorladı be. Şöyle tekrar yapacağım. Bu sefer olacak inşallah. Şimdi diyorum ki bu yüzey ile şu çizgi çakışık. Bu yüzey ile de bu çizgi. Evet, şimdi oldu. Bu kız sevindi.
Evet, aynen böyle istediğim gibi. Şöyle. Aynen öyle. Şu tavşanımızı biraz şöyle çekelim. Şöyle istediğim gibi oldu. Tamam. Şimdi aynı şekilde bunu da döndürerek bir çoğaltma işlemi yapalım. Çoğaltılacak objelerimiz parça 5 ve bu. Parametre bunun içi ve 125 derece deyip tamam diyorum. Tamam. Şimdi üçüncü ve son olan tasarımımı da yapmış oldum. Kısaca özetlemek gerekirse hepsindeki mantık, altta bir step motor var ve bulundurduğu şu yapıyı döndürüyor ve bunun dönmesiyle, ben bunların montaj ilişkisini vermedim ama bu üzerinde bulunan cisim hayvan veya deney tüpü de dönmüş oluyor kendi ekseni etrafında. Daha sonra burada bir DC motor koydum. Bu DC motor buradaki çarkı döndürüyor. Bu çark döndükçe bu ring dönüyor ve bu ringin montajlandığı veya bağlı olduğu artık tekli mıknatıs olur, yarım daire olur veya böyle yan yana olacak bir şekilde tasarlanmış mıknatıslar olur. Bunlarla bununla birlikte dönüyor ve böyle bizim şu an baktığımızda bu eksen etrafında dönmüş oluyor. Bu kendi etrafında dönerken bu da onun y ekseni etrafında bir dönüş yapmış oluyor. Şimdi bakalım önden nasıl görünüyor. Önden böyle görünüyor. Şöyle. Üstten böyle görünüyor. Bu DC motorun çıktısı. Sağ düzlemden de böyle görünüyor. Ben böyle bir tasarım yaptım. Umarım açıklayıcı ve anlatıcı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler.